Birden 10'a kadar çıtamız mevcut. 5 ve 6'daki ana merkez burası olduğu için 2 tane ters yiyemiz aşağı doğru bakıyor. Zamansız arı oğula meyletmiyor. Daha az hırçınlaştı. Merhaba arkadaşlar. Arıcılık Teknik Müdürü Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerikalı Hausel'in geliştirmiş olduğu temel petek yerleştirme konulu videoyu paylaşacağım. Amerikalı Hausel doğada yapmış olduğu araştırmalar neticesinde peteklerin dizilimi, sıralanması şekliyle ayrı bir yöntem geliştirmiştir. Yani ilginç bir olay keşfetmiştir. Peteklerdeki Y harflerinin belirli bir düzende yerleştiğinin farkına varmış ve bunu bizim normal kullandığımız kovanlara uyarlamış. Bunu da nasıl yapmış? Bunu hep beraber gözlemlerim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi olay şu şekilde. Ben normalde kovanlarımı yerleştirirken Y'lerin dış tarafta olması için buralara işaret koyuyorum. Bu işaretlerin olduğu kısımlardaki Y'ler dış tarafa bakan Y'ler. Yani şu şekilde tarif edeyim. Evet. Şurada görüldüğü gibi Y'ler aşağıya doğru. Arkadaşlar peteğin içerisindeki Y'lerin net olarak belli olması için arkasına yeşil ışık uyguladım. Gördüğünüz gibi burada Y'lerimiz aşağı doğru bakıyor. Şimdi peteğin arkasını çevireceğiz. Burada da Y'lerin durumuna bakalım. Evet. Burada da Y'lerimiz yukarı doğru. Şurada daha net belli oluyor. Gördüğünüz gibi peteğin yapısı bu. Bir taraf aşağı doğru bakarken bir tarafta yukarı doğru bakıyor. Bu şekilde arkadaşlar yerleştirdik. Bunun ne gibi faydalarını görmüşler yapılan araştırmalarda. Hausel ve diğer Amerikalı araştırmacılar yaptıkları uygulamalarda arının %85 oğula meyil etmekten vazgeçtiğini gözlemlemişler. Daha az hırçınlaştığı en önemli özellik bunlar. Ve diğer şeyler mesela çıtalar arasında atılan dalaklar meydana gelmiyor. En sonlarda boşluklarda dalak asma olayı ortadan kalkmış. Çıtanın birini atlayıp diğerini kabartma ve diğerini yumurtlama gibi olay ortadan kalkmış. Belli bir düzen içerisinde devam etmiş. Ve yukarı kat attığımız zaman aradaki iki kat arasındaki petek örme olayı ortadan kalkmış. Bu şekilde bunu geliştirmişler. Buradan şu şekilde tarif edeyim ben size. Evet arkadaşlar, peteklerimin dizilimini bu şekilde gösterdim. Birden 10'a kadar çıtamız mevcut. 5 ve 6'daki ana merkez burası olduğu için 2 tane ters yiyemiz aşağı doğru bakıyor. 2 petekteki. Diğerleri düz yiylerimiz hep görüldüğü gibi dışa doğru bakıyor. Ve bu şekilde gelişimini sağlıyor. Hausel'e göre bu işlemin bir diğer özelliği de zamansız arı oğula meyletmiyor ve zamansız olarak arımız meme dikmemiş oluyor. Bu da bizim için teknik arıcılıkta önemli konulardan bir tanesi. Oğul istemediğimiz için 10 çıtayı da bu şekilde yerleştirmiş oluyor. Evet arkadaşlar, Hausel bu yöntemi doğadaki arıları incelerken buluyor ve geliştiriyor. Bunu bizim günümüzdeki kovanlarımıza aktararak bize faydalı bir konumda sunmuş oluyor. Yani doğadaki arının birebir uygulamış olduğu sistemi biz kovanlarımızda uygulamış oluyoruz. Hausel'e göre araştırmalarda bunu gösteriyor. Ve doğadaki arılar dikkat edilecek en önemli husus doğadaki arıların Y'leri, düz Y'lerin hep dış kısımda, ters Y'lerin ise iç kısma bakan kısımlarda olduğunu tespitine varılıyor. Ve bu şekilde günümüzdeki kovanlara uygulamış oluyoruz ve birçok faydasını gözlemlemiş oluyoruz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.